Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Porno bağımlılığı. Günümüz dünyasında ve kendi ülkemizde de bu cidden büyük bir problem. Hem evlilik ilişkilerinde hem partner ilişkilerinde çok sıkıntı yaratan, sosyal bağları zayıflatan bir durum. Bugün sizlerle bu videoda neden porno bağımlısı olunuyor? Porno bağımlısı olmanın zararları nelerdir? Bu bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz? Bütün bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Şimdi porno bağımlılığı nedir? Porno bağımlılığı günümüzde bakarsınız özellikle erkekler, kadınlarda da var tabii ki ama sürekli olarak porno videoları izlerler. İşte sosyal medyada biliyorsunuz çok yaygın bunlar. Storylerde, işte reelslerde her neyse akan, sürekli telefonda akan bölümlerde siz biliyorsunuz bunları. Sürekli pornografik bir şeyler çıkar ortaya. Hani eski pornografi dediğimiz, eski porno dediğimiz materyallerden biraz daha farklı ama onlara yakın, sürekli cinselliği çağrıştıran, teşhir eden insanlarla karşılaşıyoruz ve bunları izliyoruz. Bunların izlenmesi neden bizde bir bağımlılık haline geliyor? Şunun için. Şimdi doğanın kurgusunda şöyle bir şey var. Dopamin denen bir hormon var. Dopamin denen hormon bazı davranışların ödülü. Bunlardan en önemlisi cinsel birleşmenin karşılığı. Yani cinsel birleşme yap, orgazma ulaş, al sana dopamin. Bu dopamin de seni sanki böyle bir madde gibi coşturan, bütün dünyayla ilişkini kesen, sonsuz keyif veren, zevk veren bir şey. Yani mekanizma böyle çalışıyor. Yani sen olabildiğince bu davranışları yap. Yani bunlarda da birincisi cinsellik ve porno izleme. Bunu izle. Her izlediğinde de al sana bir dopamin paketi ve mutlu ol. Peki diyeceksiniz ki tamam ne güzel böyle bir sistem kurulmuş. İnsan mutluysa bunu yapsın. Ama durum hiç de öyle değil. Bir madde bağımlılığı gibi bir noktaya geliyor bir süre sonra. Her aldığında o dopamini bir sonrasında alışkanlık oluşuyor ve daha fazla dozda istemeye başlıyorsun. Sana yetmemeye başlıyor artık bir süre sonra. Ve maddede de öyle değil midir? Kullananlar bunu bilirler. Ben kullanmıyorum tabii bu arada. Herhalde aldıkça her seferinde biraz daha alışıyor. Çünkü çevremizde de görüyoruz bunları. Her seferinde daha fazlasını, daha fazla doz istendiğini, krizlere girdiğini görüyoruz insanların. İşte bu olay da bununla çok bağlantılı arkadaşlar. Dolayısıyla böyle insanlar bir süre sonra toplumdan soyutlanmaya ve çekilmeye başlıyor. Çünkü toplumda veya sosyal ilişkilerde bir takım aktivitelerde, işte bir takım işti, kendini geliştirme konularıydı, ders çalışmaydı, ne bileyim bir şeye odaklanma, konsantre olmaktı. Bunların hiçbirisi dopamin vermiyor. Yani dolayısıyla bu tür şeyler sizi çok fazla cezbetmiyor, kendisine çekmiyor ve yavaş yavaş içinize kapanmaya başlıyorsunuz. Bu sefer evden çıkmamaya başlıyorsunuz. Özellikle ergenlerde bunu çok görüyoruz, gençlerde çok görüyoruz. Evden dışarı çıkmak istemiyor, yalnız kalmak istiyor. Yalnız kaldığında sürekli porno izliyor ve sonucunda dopamin alarak rahatlıyor. Ve bu durum tabii ki o insanın gerçek dünyada yaşaması gereken cinsel birliktelikleri de yaşamasını, duygusal bağlar kurmasını zayıflatıyor. Çünkü o pornoda gördüğü o abartılı dopamin üreten davranışlar, hareketler, yaşantıları gerçek dünyada bulamıyor, gerçek ilişkide bulamıyor. Bulamadığı zaman da yavaş yavaş gerçek, reel dünyada da bu tür ilişkiler kurmayı bırakabiliyor ve bir kişiye bağlılık oluşturamıyor bir süre sonra çünkü o ona sıradan gelmeye başlıyor. Halbuki sosyal medyada veya da başka kanallarda diyelim bu tür şeyler çok hareketli, çok renkli, çok değişken
riski yok, kolay ulaşılabiliyor ve sürekli kendisini o tarafa doğru çekiyor insanları. Ve anlaşıldığı üzere kişinin bütün hayatını alt üst eden bir durum bu mekanizma. Yani olması gereken gerçek ilişkiler kurulamıyor, uzak duruluyor ve insanların hayata dair, başarıya dair olan motivasyonlarını çok düşürüyor. Çünkü zevk orada ona göre, keyif orada, diğer taraf ise sıkıcı bir taraf. Dolayısıyla sürekli beyin onu o tarafa götürüyor ve sonuçta hüsran ve çöküş. Peki bu tür bağımlılıklardan yani porno bağımlılığından nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki her bağımlılıkta olduğu gibi öncelikle bunun farkına varmak ve bu bağımlılıktan kurtulmak istemek gerekiyor. Şöyle bir şeyler yapabilirsiniz. Sosyal medyada keşfet bölümü vardır. Hani sürekli izlediğiniz şeyler orada çıkar. Orayı sıfırlayın. Yeniden daha farklı materyaller, daha farklı videolar izlemeye başlayın. Kendinizi biraz fiziksel olarak izole etmeye çalışın o ortamdan. Yavaş yavaş ya da bırakmaya çalışın. Birden de bırakamayabilirsiniz. Azar azar bırakmaya çalışın. Çünkü beyin öyle bir şey ki plastik gibi sanki hemen değişime uğrayabiliyor, şekil değiştirebiliyor. Bilimsel araştırmalar da bunun böyle olduğunu söylüyor. Yani şöyle 2-3 ay kendinizi tutabilirseniz, bu alandan çekebilirseniz beyin yavaş yavaş normale dönebiliyor. Yani sürekli o bağımlılık içerisinde kalmanız gerekmiyor. Bu güzel bir haber. Ama burada tabii ki en büyük çaba kendinize düşüyor. Yaşamınızda daha farklı zevk veren noktaları araştırmaya çalışın. Ne bileyim bir takım hobiler olabilir, spor olabilir, farklı şeyler olabilir. Yani size o dopamine yakın, keyif verecek bir takım aksiyonlar da olabilir hayatınızda. Çünkü beyin bunu istiyor. Beynin buna ihtiyacı var. Çünkü rahatlamaya ihtiyacı var insan beyninin. Bunları yavaş yavaş yaparsanız bu porno bağımlılığından uzaklaşabilirsiniz. Kendinizi kurtarabilirsiniz. Gerçekten zor bir dönem. Her yerde karşımıza çıkıyor. Nereye elimizi atsak özellikle erkek olduğunuzu o sosyal medya platformu anladığı anda sürekli karşınıza bu tür görüntüler çıkarabiliyor. Ama dediğim gibi bunu başarmak elinizde. Bu konuda sormak istedikleriniz varsa, sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazın. Beğendiyseniz beğen yapın, abone değilseniz de kanalıma abone olun. Diğer videolarımız da yakında gelmeye başlayacak. Daha farklı konularda yine sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.